Fiat 500X ile birlikteyiz. 500X bildiğiniz gibi Fiat ailesinin yeni crossover modeli. Bunun daha önce 1.4 litrelik benzinli motorlu, otomatik şanzımanlı ve 4 tekerlekten çekişli halini test edip sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise sıra seriye yeni eklenen, merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motor ve otomatik şanzımana sahip 500X'e geldi. Bakalım bu yeni kombinasyonla 500X daha cazip, daha ilgi çekici hale gelebilmiş mi? Gelin hep beraber inceleyelim. .500X'in tasarımı da 500 ailesinin genlerine sadık kalınarak şekillendirilmiş. Hatta bana sorarsanız 500X hormonlu bir Fiat 500 gibi görünüyor. Çünkü özellikle araca önden baktığınız zaman bu yuvarlak farların biraz daha büyümüş olduğunu, buradaki meşhur 500 ailesinin bıyık diye tabir edilen panjurunun biraz daha kalın, biraz daha şişik olduğunu görüyorsunuz ve bu detaylar 500X'in ailenin bir ferdi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bu tamponun altında görmüş olduğunuz eklentilerse bu aracın artık bir crossover olduğunu, farklı eklentilere sahip olduğunu gösteriyor ki aracın yanına geçtiğimiz zaman da zaten bu çamurlukların etrafına yerleştirilmiş olan dodikleri ve aynı şekilde arkaya doğru devam eden siyah renkli marşpiyeleri de görüyorsunuz. Zaten biliyorsunuz crossover'lar normalde yerden yüksek hatchback'ler gibi görünüyor ki 500X'te hakikaten bu tanımlamaya çok net bir şekilde uyuyor. Çünkü bu aracın aynı platformda üretildiği kardeşi Renegade'e baktığınız zaman o kesinlikle tasarımıyla sınıfındaki rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Ama 500X her ne kadar Fiat 500 suratına sahip olsa da genel tasarım anlayışına baktığımız zaman bir crossover olduğunu ortaya koyuyor. 500X'in arkasında da tabii hormonlu parçalara rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi kesinlikle buradaki stop lambaları. Bunlar da çok daha büyütülmüş bir formda burada kullanılıyorlar. Ayrıca aracın marka ve modelini burada görebildiğimiz bir tane mat metal parça var ve yine 500X'in crossover olduğunu vurgulayacak tamponun altındaki bu detayı burada görebiliyorsunuz. Bana sorarsanız araca sportiflik katması açısından da buradaki spoiler göze hoş görünüyor. Sonuç olarak benim fikrimi merak ediyorsanız ben 500X'in tasarımını çok beğendiğimi çekinmeden söyleyebilirim. Peki siz 500X'in tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Burayı tıklayarak fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hormonlu 500'ün bagajı da tabii tahmin edebileceğiniz gibi standart kardeşlerinden daha geniş. Yani burası da hormonlu. Burası şu haliyle 250 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Çünkü burada ufak bir tane stepne var. Ama eğer bu araçta stepne olmasaydı, tamir kiti olsaydı o zaman bu hacim 350 litreye genişleyebiliyor olacaktı. Ve o zaman beklentilere daha iyi cevaplar verebildiğini söyleyebilecektik. Bu haliyle de günlük kullanım beklentilerinizi karşılayabileceğini söyleyebilirim. Ama yine de beklentiniz çok yüksekse burası size biraz küçük gelebilir. Şimdi artık iç mekandaki yaşam alanına bakma zamanı. Yaşam alanını bilmem ama buranın dışarıdan daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güneşe aldanmamak lazım. Çok soğuk bir günde çekim yapıyoruz. Biraz üşüdüm, o yüzden sürüşe geçmek için sabırsızlanıyorum. Neyse, hemen buradaki yaşam alanından size bahsedeyim. Bu sonuçta küçük sınıf bir crossover ve burada ancak sınıf beklentileri dahilinde bir diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de açıkçası burada iki tane cam tavan olduğu için tavan bir hayli alçalmış vaziyette. Ama yine de kafam buraya değmiyor. Sadece 3 kişi oturacak olursak belki yan taraflara kafamın değme ihtimali var. Ama onun haricinde cam yüzeylerde geniş olduğu için burada rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bakalım ortada oturacak kişiyi neler bekliyor. Küçük bir tane şaft tüneli var burada. Ama onun yanına ayaklarımı yerleştirebiliyorum. Oturduğum yerde fena sayılmaz. Zorda kaldığınız durumlarda bir yetişkinseniz bu orta koltukta oturabilirsiniz. Ama imkanınız varsa sağ veya soldakini kapmak sizin için daha büyük avantaj olacaktır. Artık 500X'in direksiyonuna geçiyorum ve yeni 1.6 litrelik dizel motorun otomatik şanzımanla neler sunduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hadi gelin.
500X'in direksiyonu başındayım. Dışını anlatırken aracın dışını şahsen çok beğenmiş olduğumu sizlere söylemiştim ama içi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Burada gayet kaliteli malzemeler kullanılıyor ama tasarım olarak size özel hissettirecek ekstra detaylar yok. Yani standart bir 500'deymiş gibi hissetmiyorsunuz bu aracın içine girdiğiniz zaman. Burada yine 500'ün genlerini taşıdığını gösterecek şekilde düğmelere ve torpidonun üstünde yine 500 logosuna yer verilmiş ama yine de buraya baktığınız zaman daha fazla Alfa Romeo'dan, Jeep modellerinden tanıdık kumandalarla karşılaşıyorsunuz. Açıkçası bu da bana 500X'in tam anlamıyla bir 500 olmadığını gösteriyor. Göstergeler 3 farklı yuvarlak halkadan oluşuyor. Solda hız göstergesi, sağda ise devir saati var ama onların ortasında yol bilgisayarına yer verilmiş. Ben açıkçası hız göstergesinin daha büyük olmasını tercih ederdim ama tabii tasarımcılar sonuçta yol bilgisayarının içine dijital hız göstergesi koydukları için muhtemelen bunu böyle tercih etmişler. Saygı duymak lazım. Sonuçta bu da o açığını kapatmasını sağlıyor. Tabii aynı şeyi dokunmatik multimedya ekranı için söylemek zor. Çünkü her ne kadar buradan radyoya, telefonunuza, navigasyona ve uygulamalara erişebiliyor olsanız da ekranı çok küçük. Yani artık günümüzde bu kadar küçük cep telefonları bile neredeyse kalmadı. Tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte 500X makyajlandığı zaman buraya daha büyük ekranlı bir multimedya sistemi yerleştirilecektir. Küçük eşyalarınız için vitesin önünde fena sayılmayacak bir alan var. Vitesin arkasında 2 tane bardaklık ve orta boyutlu bir kol dayama sunuluyor ama 500X'i asıl özel kılan konu burada 2 tane torpido gözünün sunuluyor olması. Bir tanesi zaten klasik tipte bildiğimiz tarzdaki ama onun üstünde soğutmalı olan bir tane daha torpido gözü sunuluyor olması 500X'e kullanışlılık anlamında bence bir artı katıyor. İç mekanla ilgili bence bu kadar konuşmak yeter. Artık merak edilen motor ve sürüş özellikleri kısmına geçebiliriz. Benim test etmiş olduğum araçta başta da söylediğim gibi 1.6 litrelik dizel motor ve 6 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman sunuluyor. Yani biliyorsunuz bu 1.6 dizel motor ve otomatik şanzıman ülkemizde en çok aranan kombinasyonların başında geliyor. Tabii yeni vergi düzenlemesiyle onun da ne kadar avantajlı olacağı veya olduğu tartışılır. Ama sonuçta bu motor ve bu şanzıman ikilisi bugüne kadar çok fazla talep görüyordu ve merak ediliyordu. Motor zaten bilmediğimiz bir motor değil. Fiat grubu bünyesinden zaten bu motoru tanıyoruz. 120 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Performans özellikleri anlamında beklentileri sonuna kadar karşılayan bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu tip açık yollarda, otoyol şartlarında kullandığınız zaman motorla şanzımanın gayet uyum içinde çalıştığını hissediyorsunuz. Motor esnek yapısı neticesinde size iyi cevaplar verebiliyor. Şanzıman da sarsıntısız ve fena sayılmayacak hızdaki geçişleriyle beklentileri karşılıyor. Ama motorla şanzımanın beni mutlu etmeyen bir kısmı da oldu testim süresince. O da şehir içinde trafikte geçirdiğim zamanlarda oldu açıkçası. Yani mesela şu an olduğu gibi düz bir yolda ilerlerken, ayağınız gazdayken şanzıman seçimlerini gayet iyi bir şekilde yapıyor. 2500 devirlere geldiğiniz zaman vites değişimleri gerçekleşiyor ve bir sarsıntı hissetmiyorsunuz. Fakat şehir içinde vakit geçirdiğiniz esnalarda şanzıman vites büyütmek, küçültmek konusunda bazen kararsızlık yaşayabiliyor ve bu esnalarda siz o durkak trafikte sarsıntı yaşıyorsunuz. Bu da sonuçta sürüş kalitenizi, sürüş konforunuzu biraz azaltıyor. Motor şanzıman ikilisi için sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle bu tip açık yollarda gayet keyifli bir sürüş yapabiliyorsunuz ama şehir içine girdiğiniz zaman sürüş konforu ve kalitesi biraz azalıyor. Şanzımana isterseniz vites kolu üzerinden, isterseniz de direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklar vasıtasıyla müdahale edebiliyorsunuz. Bakın şu an mesela 6'dan 4'e kadar düşürdüm. Düşürme hızı hiç fena değil. Hızlı tepkiler veriyor. Büyütürken de mesela şu an 4. vitesteyiz. Fena sayılmaz. Yani muazzam hızda değiştiriyor diyemem vitesleri ama isteklerinize yerinde cevaplar veriyor. 500X'te sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Burada hemen vitesin arkasındaki kumanda ünitesi vasıtasıyla. Normal şartlarda araç oto modunda ilerliyor ama isterseniz sportu seçebiliyorsunuz. Sport bana Alfa Romeo modellerindeki DNA hissini hatırlatıyor. Çünkü o sporta alır almaz gaz tepkisi keskinleşiyor ve yani siz
gaza daha fazla basmıyor olsanız bile otomobil kendini ileriye fırlatıyor ve bu modda kullanmak bence en keyiflisi. Sport'un yanında da Traction modu bulunuyor. Bu daha çok arazi şartlarında kullanabileceğiniz elektronik stabilite programına müdahale ederek araç önden çekişli olmasına rağmen onu biraz daha kabiliyetli hale getiren mod. Direksiyon tepkileri fena değil. Hatta birçok Fiat modeline göre daha hisli olduğunu bile söyleyebilirim. Özellikle sport modu seçtiğiniz zaman elektrik destekli direksiyon biraz daha sertleşmiş oluyor ve sürüş keyfinize biraz daha katkı sağlıyor. Yalıtımı için söylenebilecek şey bence makul seviyede olduğu. Yani çok fazla gürültü yok ama sessiz olduğunu da asla söyleyemem. Süspansiyonların yapısı biraz sert. Bunun hem avantajı var hem dezavantajı. Yani mesela şu an olduğu gibi virajlı bir yolda ilerliyorsanız otomobil yola iyi bir şekilde tutunuyor. Bundan memnun oluyorsunuz ama şehir içinde vakit geçirdiğiniz zaman bozuk zeminlerden, kasislerden geçtiğiniz zaman tabii bu sertlik sizin konfor seviyenizin azalmasına neden oluyor. Özellikle arka tarafta oturanlar konfordaki bu azalmayı biraz daha fazla hissedebiliyor. Gelelim son olarak da yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı resmen 0 kilometre diyebileceğimiz şekilde bayiden aldım ve testine başladım. Şu anda 196 kilometre yol kat etmiş vaziyetteyim. Yol bilgisayarında bana 7,5 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii fabrikanın belirtmiş olduğu 4,5 litrelik tüketime kıyasla yüksek gibi gelebilir ama bu aracı günlük kullanımda bu seviyelerde kullanabileceğinizi bilmeniz lazım ki ben teste başlamadan evvel yani İstanbul'un içindeyken bu tüketim değeri daha da yüksekti. Fakat biraz şehir dışına çıkıp burada kilometre kat ettikçe bu tüketim değerinin ondan sonra bu değerlere inmiş olduğunu da belirtmem lazım. İster küçük, ister kompakt crossover sınıfında olsun rekabet son derece çetin geçiyor. Özellikle de pazara yeni giriş yapan Toyota CHR ve Peugeot 3008'den sonra. Yani ekmek adeta aslanın ağzında diyebilirim. 500X kötü bir otomobil mi? Kesinlikle değil. Ama bu aracı almak için biraz 500 sempatizanı olmanız gerekiyor bence. Her ne kadar seriye yeni eklenen bu 1.6 litrelik dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla 500X elini güçlendirmiş olsa da pazarda çok fazla seçenek var. Fiyatı da bana sorarsanız çok makul değil. Yani bugün yanımda görmüş olduğunuz bu Cross Plus donanımına sahip araç 95.400 TL'lik bir etiket fiyatına sahip. Önümüzdeki günlerde fiyatı ne olur? Açıkçası bugün bunu kestirmek kolay değil. O yüzden 500X'in güncel fiyatını merak ediyorsanız her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak 500X'in güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Benim 500X hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.